Rüzgarı arkasına almış, yelkenleri şişkin, sapasağlam ilerleyen bir gemi hayal edelim. Samos kıyılarındayız. Kumsalda yürüyen, denizi ve rüzgarı izleyen bir adam, ufuktaki o görkemli gemiye bakıp yanındakilere gayet sıradan bir mevzudan bahseder gibi birazdan batacak diyor. Ortada ne bir fırtına var, ne kayalık bir bölge, ne de görünür bir tehlike. İnsanlar gülüp geçecekken saniyeler sonra o sapasağlam gemi herkesin dehşet dolu bakışları arasında sulara gömülüyor. Bu adam Sieros adalı Babis'in oğlu Ferekides. İnsanın mitolojinin gölgelerinden çıkıp aklın aydınlığına doğru adım attığı o ince çizgide duran devasa bir figür. Seninle bu derin sohbette sadece eski metinlerin ve tarihi kayıtların arasında dolaşmayacağız. Asıl amacımız insanlığın doğayı okuma biçiminin nasıl dönüştüğünü, sihir veya tanrıların öfkesi dediğimiz o bilinmezliğin yerini yavaş yavaş gözlemin nasıl aldığını anlamak. Feregides bu geçişin tam merkezinde duruyor. Etrafındaki dünyayı adeta devasa bir kod yığını gibi okuyup çözen bir zihin var karşımızda. Samos kıyılarındaki o gemi olayı kesinlikle tüyler ürpertici. Kaynakları karıştırdıkça çok daha tuhaf hikayeler çıkıyor karşımıza. Sadece rüzgarı veya denizi değil, toprağın ta altındaki fısıltıları bile duyuyor adam. Günün birinde sıradan bir kuyudan su çekip içiyor, suyu yutmadan önce duraksayıp tadındaki veya yapısındaki o garip değişimi fark ediyor. Etrafındakilere dönüp gayet sakin bir şekilde 3 güne kalmaz burada deprem olur uyarısını yapıyor. Zaman geçiyor, 3. günün sonunda yer gerçekten de sarsılıyor. Antik dünyadaki sıradan bir insan için suyu tadıp depremi bilmek düpedüz kara büyüdür. İnsan zihni açıklayamadığı kadar keskin bir gözlem yeteneğiyle karşılaştığında o boşluğu hemen ilahi bir müdahaleyle doldurur. Oysa burada mitolojik bir kurgudan ziyade inanılmaz derecede hassas, deneye ve gözleme dayalı erken bir düşünce biçimi var. Deprem öncesinde yeraltı katmanlarındaki devasa sürtünme ve sıkışmalar, yeraltı sularının mineral yapısını tamamen değiştirir. Yani suyun içindeki gaz oranını veya sıcaklığını kastediyorsun. Tam olarak bu. Bugün bile sismologlar büyük depremlerden önce kuyu sularında radon gazı artışı olduğunu çok iyi biliyor. Ferikedes'in yaptığı şey tanrılarla fısıldaşmak değil. O suyun içindeki o milimetrik metalik tadı fark edip yer altında büyük bir şeylerin ezildiğini anlıyor. Kehanet dediğimiz şey çoğu zaman sıradan gözlerin veya damakların kaçırdığı detayları birleştirip büyük resmi herkesten önce görebilme işidir. Yani mesele doğanın dilini, o çok ince sinyallerini okuyabilmek. Aslında bunu günümüzde bile farklı formlarda görebiliyoruz. Hayatını azgın dalgalarla boğuşarak geçirmiş yaşlı bir kaptan, fırtınanın geleceğini barometreden anlamaz. Havadaki basıncın değişmesiyle dizlerindeki sızının artmasından veya rüzgarın taşıdığı o genzi yakan nemli kokudan sezer. Ya da ellerinin nasır bağlayana dek toprağa daldıran bir çiftçi, gece tökecek olan don felaketini saatler öncesinden toprağın yüzeyindeki nemin çekilişinden bilir. Veya yaprakların kapanma açısından anlar. Bu adamların yaptığı büyü değildir. Üzerinde yaşadıkları dünyayla kusursuz bir uyumlanma halidir. Kusursuz bir uyumlanma ve nedensellik bağını kurabilme yeteneği. Yalnız Ferekides bu keskin okuma biçimini sadece suya ve havaya uygulamıyor, insan topluluklarının kaderini okumakta da aynı derecede ürkütücü bir yeteneği var. Siyasi yapılarla ilgili öngörülerinden bahsediyorsun. Mesene kentinde yaşanan o garip olay. Evet, Mesene kentinde konuk olduğu Perilaos'a ailesini de yanına alıp şehri derhal terk etmesi gerektiğini söylüyor. Tıpkı yaklaşan depremi kuyu suyundaki değişimden anladığı gibi yaklaşan sosyal ve politik çöküşün titreşimlerini de toplumun halinden, sokaktaki gerilimden okuyor. Belki pazar yerindeki fısıltılardan, belki askerlerin duruşundan anlıyor bunu. Perilaos bu uyarıyı dinlemiyor. Sonucun felaket olduğunu biliyoruz. Şehir düşman eline geçiyor. İleri görüşlülük, yaklaşan fırtınayı herkesten önce görebilmek, sahibine aynı zamanda korkunç bir yalnızlık getiriyor olmalı. Felaketi tüm berraklığıyla görüyorsun, bağırıyorsun ama kimseyi ilandıramıyorsun. Bu çok ağır bir psikolojik yük. İnsanlara gerçeği gösterip karşılık bulamamak o yalnızlığı daha da derinleştiriyor. Belki de bu yüzden bu derin gözlem yeteneğini uçucu konuşmaların ötesine taşıyıp
kelimelere üstelik düz yazıya dökme ihtiyacı hissetti. Batı düşünce tarihinde yazıya geçmiş en eski metinlerden birinin çok meşhur bir kozmogoni metninin girişini yazıyor. O giriş metni çok çarpıcı. Şöyle diyordu, Zeus, Kronos ve Ktoniye her zaman vardı. Ktoniye'nin adı toprak oldu çünkü Zeus ona toprağı armağan etti. Evrenin nasıl oluştuğuna dair M.Ö. 6. yüzyılda kurulmuş bir cümle bu. Benim anlamadığım nokta şu, o döneme kadar herkes evreni şiirlerle anlatırken neden birdenbire düz yazıya geçme ihtiyacı duyuluyor? Düz yazı neden bu kadar büyük bir devrim? Şiir ve destan sözlü kültürün hafıza aracıdır. Ezberlenmesi kolaydır, ritmi vardır, kulaktan kulağa çok hızlı akar ama aynı sebeple değişken ve akışkandır. Sen bir hikayeyi anlatırsın, dinleyen ona kendi kelimelerini katarak bir başkasını anlatır. Neden-sonuç ilişkileri kaybolur gider. Oysa düz yazı, fikri kağıdın üzerine çivilemek demektir. Yani kelimeleri sabitleyip manipülasyonu engelliyor. Kesinlikle. Evrenin başlangıcını bir şarkının ritmiyle değil, soğukkanlı ve mantıksal bir kurguyla açıklama çabasıdır bu. Ferakides'in o toprağın yani Ktoniye'nin oluşumunu tanımlarken kullandığı dil, gök gürültüsü tanrısının öfkesinden ziyade neredeyse fiziksel bir etkileşim sürecini andırıyor. Düz yazının icadı, metni okuyan kişinin cümleyi durdurup kelimenin tam anlamını tartışabilmesine olanak tanır. Felsefi şüphe, ancak üzerinde durup düşünebileceğin sabit bir metin varsa mümkündür. Şiir, büyülemek için, düz yazı ise ikna etmekle tartışmak için var diyebiliriz. Bir kelebeği uçarken izlemek yerine onu bir tahtaya iğneleyip kanat yapısını mikroskop altında incelemek gibi. Çok mantıklı. Ama kaynaklarda ilerledikçe kafamı çok fena karıştıran bir çelişki çıkıyor ortaya. Evrenin başlangıcına dair şu her zaman vardı, bu buna dönüştü diye böylesine net konuşan adam, hayatının son demlerine yaklaştığında inanılmaz bir kırılma yaşıyor. O meşhur itiraf mektubu. Evet, milletli Thales'e yazdığı mektup. Mektupta tanrılar ve evren üzerine yazdıklarının hiçbirinin mutlak doğrular olmadığını söylüyor. Her şeyi üstü kapalı yazdığını ve gerisini anlamanın tamamen okuyucunun yorumuna kaldığını itiraf ediyor. Neden evrenin sırlarını açıkladığın bir kitap yazıp, sonra da dönemin en saygı duyulan bilgesine yazdıklarımı çok da ciddiye almayın, hepsi üstü kapalı dersin? Bu kendi eserinle çelişmek değil mi? Aslında kendi eseriyle çelişmek değil, eserini dogmalaşmaktan kurtarmak. Yorumlamayı karşı tarafa bırakmak, zihni pasif bir bilgi alıcısı olmaktan çıkarıp aktif bir üreticiye dönüştürür. Kesinlik düşünceyi dondurur. Yorum ise ona sonsuz bir esneklik ve yaşama hakkı tanır. Kendi yazdığı düz yazıların yarın öbür gün körü körüne inanılacak kutsal bir emre dönüşmesini engellemek istiyor. Çok ince bir detay bu. Metnin zamanla taşlaşmasından korkuyor. Kelimelerin her farklı çağda, her farklı zihinde başka bir anlama gelebileceğini kabul edecek kadar büyük bir entelektüel olgunluk var burada. Ölüm döşeğindeki bir bilgenin, Thales gibi bir deve bu itirafta bulunması, ben sadece bir işaret parmağıyım, gösterdiğim yöne bak, parmağıma tapma demektir. Bilgi bir kişiye ait mülk değildir. Okura inanılmaz bir alan açıyor. Tıpkı usta bir heykeltıraşın atölyesine getirilen devasa mermer bloğunu pürüzsüzce yontup bitirmek yerine, figürün sadece ana hatlarını belirginleştirip eseri bilerek yarıda bırakması gibi. Kalan o kaba kısımları heykeli izleyen kişinin kendi hayal gücüyle tamamlamasını istiyor. Bu senin hayatında da vardır. Sonu açık biten bir film izlediğinde, film bittikten sonra günlerce kafanda o senaryoyu yazmaya devam edersin. Eser, senin zihninde yaşamaya devam eder böylece. Yazar ile okur arasındaki o karşılıklı anlaşma, metnin yarısını okura tamamlattırma sözleşmesi ta o zamanlarda bu mektupla vücut oluyor. Fikirlerin dünyasında yaratılan bu esneklik muazzam bir miras. Metin, yazarın elinden çıktığı an artık doğrudan okurun zihnine ait oluyor. İşin garip tarafı tam olarak burada patlak veriyor. Teorik düşünce dünyasında böylesine esnek, paylaşıma açık ve sınırları flulaştıran bir zihnin, konu fiziksel dünyaya, savaşa ve politik sadakate geldiğinde nasıl bu kadar radikalleştiğini anlamak çok güç. Zihnindeki o yorumlanabilir sonsuzluk, söz konusu kendi bedeni olduğunda şaşırtıcı hatta korkutucu bir katılığa dönüşüyor.
Efesos kenti ile Magnezya kenti arasında amansız bir savaş var. Ferekides'in tarafı çok net. Efesosluların galip gelmesini tüm benliğiyle istiyor. Ama bu sadece teorik bir destek değil. Yoldan geçen bir adamın Efesoslu olduğunu duyunca onu durduruyor. Adama verdiği o vasiyet gerçekten kan dondurucu. Diyor ki, beni bacaklarımdan sürükleyip Magnezya topraklarına bırak, sonra yurttaşlarına söyle, savaşı kazanıp zafer elde ettikten sonra beni tam oraya, sürüklenip bırakıldığım o düşman toprağına gömsünler. Neden bir insan askerlere çıkıp ilham verici bir konuşma yapmak yerine kendi cansız bedeninin yerlerde sürüklenmesini ister? Fikirlerin dünyasında ne kadar şüpheci ve esnek olursan ol, varoluşsal bir savaşta kitlelere somut ve aşılamaz bir dayanak noktası vermen gerekir. Antik Yunan dünyasında bir ölünün bedenine saygısızlık edilmesi, yerde sürüklenmesi, üstelik bunun düşman toprağında yapılması kültürel tabuların en büyüğüdür. Kendi cansız bedenini psikolojik bir silaha, ordunun önüne atılmış kanlı bir sınır taşına dönüştürüyor. Askerlerin gözünde o beden artık sadece bir ceset değil, çiğnetilmemesi gereken bir onur meselesi oluyor. Aynen öyle. Savaşlar sadece taktiklerle veya kılıçların keskinliğiyle kazanılmaz. Orduların moralini yükselten, onlara geriye dönüşü olmayan ilahi bir misyon yükleyen sembollere ihtiyaç vardır. Kendi ölümünü savunduğu tarafın zaferi için bir motivasyon kaynağı yapıyor. Benim bedenim düşman hattının içinde sürüklenirken siz geri adım atamazsınız mesajıdır bu. Kelimelerin bittiği, etin ve kemiğin inanç manifestosuna dönüştüğü andır. Ve işe de yarıyor. Yoldan çevirdiği adam bu dehşet verici vasiyeti harfiyen yerine getiriyor. Bilge'nin cansız bedeni bacaklarından sürüklenerek Magnezya sınırlarına bırakılıyor. Ertesi gün savaş meydanında kılıçlar çekildiğinde Efesos ordusu adeta bir tür trans haliyle saldırıp Magnezya ordusunu ezip geçiyor. Savaşın tozu dumanı dağıldıktan sonra Efesoslular ölmüş olan ustayı kendi elleriyle seçtiği o topraklara gömüyorlar. Bilgeliğin sadece kenarda oturup güzel cümleler kurmak olmadığını kanıtlıyor adam. Gerekirse bedenini bir bayrak direğine dönüştürüp inandığın gerçeğin altına fiziksel acıyla imza atıyorsun. Düşünce ancak böylesine bedensel bir bedel ödendiğinde eyleme dönüşür. O savaş meydanındaki toprak parçası bir inancın zafer anıtına dönüşüyor. Bir bedenin düşman toprağında bilerek sürükletilmesi, binlerce kelimelik en parlak söylevden bile çok daha travmatik bir anlam taşır. İnsanın yaşamı boyunca savunduğu fikirlerin gerçek ağırlığını ölümü karşılama biçimi belirliyor. Kendi bedensel yok oluşunu bir yakıt olarak feda etmek, bilgeliği bireysel bir zihin egzersizi olmaktan çıkarıp toplumsal bir harca çevirmektir. Kendi bedeni üzerinde böylesine keskin bir tasarrufta bulunan bir adamın dünyadan nasıl ayrıldığına dair elimizdeki kayıtların bu kadar karmaşık ve bulanık olması büyük bir ironi. Magnesya topraklarına gömülme hikayesi bunlardan sadece bir tanesi. Antik kaynakları okuduğumuzda bambaşka rivayetler de var. Kimisi Delfo yolculuğu sırasında ani bir kararla bir dağdan atlayarak kendi yaşamına son verdiğini söylüyor. Kimisi de ünlü öğrencisinin onu son anlarında yalnız bırakmayıp Delos adasında kendi elleriyle toprağa verdiğini iddia ediyor. Tarih bu devasa figürün son nefesini nerede verdiği konusunda tek bir gerçeğe ulaşamıyor. Ama bu rivayetlerin içinde öylesine acı verici ve karanlık bir anlatı var ki insanın içine eziyor. Bitlenme hastalığı, tıp dilindeki adıyla ptiriasis, insanın kendi bedeninin içinde parazitler tarafından yavaş yavaş tüketilmesi. Söylenene göre bu amansız hastalığa yakalanıyor, ünlü öğrencisi onu ziyaret etmek için kapısına geliyor. O öğrencisinin kim olduğunu biliyoruz. O dönemin en büyük zihinlerinden biri. Kapıda bekliyor. Ama içeri girmesine izin verilmiyor. Kapının arkasındaki Fereikides, aralanan kapı deliğinden sadece bir parmağını, hastalıktan mahvolmuş o çürümüş parmağını uzatıyor dışarıya. Öğrencisine içerideki dehşeti özetleyen 2 kelimelik bir cevap veriyor. Tenimden belli. Evrenin mimarisini çözen, doğanın en gizli fısıltılarını kuyu suyundan okuyabilen bir zihin, ölümün eşiğinde felsefi kavramlara başvurmuyor. Doğrudan kendi çürüyen etini bir kanıt olarak kapı aralığından uzatıyor. Bedenin kırılganlığı karşısında zihnin ne kadar çaresiz kalabileceğinin en sarsıcı tablosu. Benim sözlerim bitti, artık gerçeği konuşan şey çürüyen tenimdir demenin en vurucu yolu bu. İşin içinde karanlık bir mizah da var.
Bir bilgenin yaşadığı bu korkunç fiziksel ıstırap anı, yüzyıllar sonra antik edebiyat çevrelerinde dilden dile dolaşan bir alay konusuna dönüşüyor. İçi boş, kurgusu zayıf, başarısız eserler için tenimden belli deyim kullanılmaya başlanıyor. Yani metnin hastalıklı olduğu yüzeyinden belli anlamında edebi bir hakarete dönüşüyor. Koskoca evren teorileri yaz, savaşın kaderini değiştir, sonra tarihe beceriksiz yazarlar için kullanılan bir deyim olarak geç. Tarihin acımasız filtreleme yöntemi. Olayların bağlamı kopuyor, geriye sadece vurucu metaforlar kalıyor. Fakat fiziksel bozulmanın tam karşısında yepyeni bir felsefi tohum da filizleniyor orada. Ölümünden bir süre sonra Kioslu İon'un onun ardından yazdığı o meşhur epigramı hatırlamalıyız. Bedenin çürümesiyle zihnin ölümsüzlüğü arasındaki büyük tezatlığı harika özetler. Ruhu öldükten sonra da tatlı bir yaşama kavuştu, bütün insanların kafa yapısını görüp anlayan diye yazar. İster bir dağdan atlayarak ölmüş olsun, ister o korkunç hastalığa yenik düşsün, İon'un o dizeleri ruhun ölümden sonraki yolculuğuna dair antik dünyanın bize sunduğu en erken yansımalardan biri. O çürüyen parmağın ardında ölümsüzlüğü keşfeden bir ruh var. Burada durup geriye baktığımızda devasa bir eşiği geçtiğimizi görüyoruz. Milletli Thales'le yola çıkan, dünyayı mitolojinin gölgeleri yerine kendi gözlemleriyle açıklamaya çabalayan o 7 büyük bilginin önemi, Ferakides ile birlikte doğal sınırlarına ulaşıyor. Bilgeliğin kulaktan kulağa fısıldandığı, sözlü dünyanın kapıları artık kapanıyor. Bunun yerine yazının ve mantıksal kaydın hüküm süreceği yepyeni bir sayfa açılıyor. Onun ardından gelen o meşhur öğrencisiyle beraber, bilgeliğin artık sayılarla ve evrensel bir uyum arayışıyla inşa edileceği, doğrudan kelime anlamıyla felsefeye evrilecek o uzun zincirin tam eşiğindeyiz. Bir dönemin kapanışı ve yepyeni bir çağın doğuşu bu. Dinlerken zihnim o rüzgarlı güne, Samos kıyılarına geri gidiyor. Yelkenleri şişkin o görkemli gemi sulara gömülürken, Feraginedes aslında sadece ahşap bir teknenin batışını izlemiyordu. Kuyudaki suyu tadıp o devasa sarsıntıyı hissettiğinde sadece bir fay hattının kırılışını öngörmüyordu. O, körü körüne inanılan efsanelerin battığını görüyordu. Yer altından gelen o titreşimler insan aklında yaşanacak devasa depremin ayak sesleriydi. Batan geminin dalgaları arasından mantığın yeni kıtaları yükselmek üzereydi. Peki sen, kendi hayatındaki o belirsiz işaretlere bakarken, ufukta sadece üzerine doğru gelen yakıcı bir fırtınayı mı görüyorsun, yoksa o fırtınanın paramparça edip yıktığı eski düzenin ardından doğacak olan yepyeni bir dünyayı mı? Bir okur bir kare, yaşayan kütüphane. Fikirler burada ölmez.